William James Sidis bir dahiydi. O, kuşağının açık ara en erken gelişmiş entelektüel çocuğuydu. Çocukluğundaki başarıları John Stuart Mill, Thomas Macaulay ve Johann Goethe'ninkilerle aynı sıradaydı. William Sidis 2 yaşındayken İngilizce okuyabiliyordu ve 4 yaşında orijinal eseri Fransızca olarak daktilo ediyordu. 5 yaşındayken herhangi bir tarih için haftanın gününü adlandırabileceği bir formül geliştirmişti. 8'inde 12 sayısını temel alan yeni bir logaritma tablosu tasarladı. 12 yaşında Harvard'a girdi ve birincilikle mezun oldu. Matematik onun tek gücü değildi. Bu yaşta Fransızca, Almanca, Rusça, Yunanca, Latince, Ermenice ve Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve okuyabiliyordu. Harvard Üniversitesi'ndeki ilk yılında çocuk dördüncü boyut bedenleri konusundaki teorileriyle öğrencileri ve bilim adamlarını hayrete düşürdü. Bu çocuğun inanılmaz entelektüel başarılarındaki silahın arkasındaki adamın Harvard'da psikoloji mezunu ve William James'in yakın bir arkadaşı olan çocuğa adını veren babası olduğu tahmin ediliyor. Dr. Sidis 10 yaşında bir çocuğun bir üniversite mezununkine eşit bir bilgi edineceğini iddia etti. Çocuğun babası diğer ebeveynleri onun yöntemlerini izlemeye çağıran makaleler yayınladı. Okul yetkililerini sinir yozlaşmasına ve zihinsel çöküntüye yol açtığını söylediği sıkıştırma, rutin ve ezberci yöntemleri nedeniyle kınadı. Sidis, yöntemlerinin başarılı bir örneği olarak oğlu William'a işaret etti. Şöyle yazdı: 12 yaşında çocuk karşılaştırmalı filoloji ve mitoloji hakkında adil bir anlayışa sahipti. Mantık, antik tarih, Amerikan tarihi konusunda çok bilgili ve politikamız ve anayasamızın temelleri hakkında geniş bir kavrayışa sahip. Aynı zamanda son derece mutlu bir mizacı var. Çocukluk hayatı psikolojik olarak normal olsa da olmasa da William'ın Harvard'dan sonraki hayatı bir dizi mutsuz olaydan ibaretti. Bilinmeyen mekanik işlerle uğraştı. Çünkü düşünmek istemediği bildirildi. 24 yaşında anne babasından uzaklaştı ve son günlerine kadar anne babasıyla oğlu arasındaki mesafe uzlaşmadan kaldı. Ancak kız kardeşine karşı her zaman bir dostluk bağı ve karşılıklı çıkarlarla ifade edilen bir kardeş sevgisi hissetti. Basına karşı William Sidis sonsuz güçlü bir nefret besliyordu. Gazete yazarları dehasının tükendiğini, düşünmekten yorulduğunu belirtiyorlardı. Karşılaştırıldığında müzik dehalarının tükenme olasılığının daha düşük olduğu bildirildi. Çocuğu bir dahi yapmaktan babanın sistemi sorumlu tutuldu. Ebeveyn zorlaması, zihinsel çöküntü ve antisosyal tutum için suçlandı. Gözlerden uzak durma ve geçimini sağlayacak belirsiz işler alma arzusu nedeniyle dahi çocuk William Sidis öldüğü sırada yalnız, eksantrik, olağanüstü bir başarısızlık olarak gösterildi. Zekası bozulmuştu. Birkaç gazete haberine göre William Sidis'in 12 yaşında kısa bir zihinsel çöküntü geçirmesi gerekiyordu. Ardından okula her zamanki gibi parlak ancak karamsar ve güvensiz döndü denildi. Bu dahiyane vakanın arka planındaki gerçeklerden bazılarını inceleyelim. Babanın oğlu için oyunu ve arkadaşları tamamen ihmal edecek kadar akademik konulara odaklanmasının yanlış ve her açıdan sağlıksız olduğu doğrudur. Bununla birlikte çocuğun başlangıçta olağanüstü bir kapasitesi vardı. 5 yaşında babasınınkini aşan bir matematiksel yeteneğe sahipti ve ebeveynlerinin bunu engelleyebileceği şüphelidir. Quiz Kids'in Wanda çocuğu küçük Joel Cooperman'ı düşünün. 5 yaşında birkaç üniversite profesörünün taklit edebileceği cebir ve geometri problemlerini zihinsel olarak çözdü. Cooperman'lar ortalamanın üzerinde bir zekaya sahipler. Anne eski bir öğretmen ve baba bir mühendis. Joel'le hiçbir sistem kullanmadılar. Geçmişi genç Sidis'inkine daha yakın görünen daha yaşlı bir genç, 12 yaşında Yale Üniversitesi'ne 2. sınıf öğrencisi olarak kaydolan usta Merrill Kenneth Wolf'tur. Çocuğun her ikisi de avukat olan ebeveynleri, zeka ve kazanımlar gibi konularda ortalama insanlar olduklarında ısrar ediyorlar. Yine de baba, Morris Wolf, hiç okula gitmedi ama oğlu gibi evde hukuk okudu. Bayan Wolf, gazetecilere 4 aylıkken konuşmaya başlayarak onları şaşırtan oğullarının eğitiminin başladığını bildirmişti. Kenneth Wolf, 2 yaşına geldiğinde tüm gençleri bitirmişti ve yetişkinlere yönelik bilim, tarih ve felsefe çalışmalarına ilgi gösteriyordu.
Fransızca, İngilizce dil bilgisi, zooloji ve kimya konusundaki kavrayışına ek olarak çocuk o ender mutlak perde yeteneğine sahip bir müzik dahisidir. Gayretleri ne olursa olsun ne Cooperman'lar ne de Seedes'lar bu gençlerin çok küçük bir yaşta sergiledikleri muazzam entelektüel kapasiteleri çocuklarına veremezdi. William Seedes'e dönersek, aile mirası ile ilgili olarak geçmişindeki gerçekler daha inandırıcıdır. Annesi ilkokul ve lise boyunca evde kendi kendine eğitim gördü ve ardından Boston Üniversitesi Tıp Fakültesine kabul edildi. William'ın babası Boris Seedes, 20 yaşında Rusya'dan gelmesine rağmen 30 yaşına gelmeden Harvard'dan 3 derece aldı. Ayrıca her iki ebeveyn tarafında da ailede büyükanne ve büyükbabadan kuzenlere kadar olağanüstü zekaları dünyaca ünlü olan pek çok kişi vardır. Her halükarda dehanın ebeveynlerin eylemleriyle yapılmadığından oldukça emin olabiliriz. Hayır, William Seedes babası tarafından dahi yapılmadı. Öyle olmak için doğdu. Seedes'ın sosyal olarak uyumsuz olması herhangi bir koşul dizisine atfedilemez. Ona çocuklukta oynamayı öğretmemiş olması bu uyumsuzluğa katkıda bulunan kesin bir ebeveyn öngörü eksikliği olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte genç bir bedende bir yetişkin zihnini eğlendirecek veya ilgisini çekecek oyun arkadaşları veya çocukça oyunlar bulmanın kolay olmadığını kabul etmeliyiz. Herhangi bir erken gelişmiş çocuğun ebeveynleri buna tanıklık edecektir. William Seedes'in gençken babasının psikolojik şöhretiyle ilişkilendirilerek sağlıksız bir şekilde halkın gözüne sokulduğu kayıtlara geçmiş bir gerçektir. Genç yetişkinliğe ulaştığında oğlu arasındaki nihai ayrılık muhtemelen bundan kaynaklandı. Yaşadığı sürece halka açık bir gösteri olarak görülme düşüncesi Bill Seedes'in ruhu için pozitif bir zehirdi. Sarah Seedes, oğlunun basına karşı ömür boyu süren husumeti hakkında kısmi bir açıklama yaptı. Çocukken okuldan eve dönerken birkaç gazetecinin çocuğa saldırdığını anlattı. Biri onu tutarken diğeri fotoğrafını çekiyordu. Bir genç ve bir erkek olarak Bill Seedes, ortalama bir birey olarak yaşamak için yalnız bırakılmak istedi ve bunu birçok kez söyledi. Bill Seedes'in ölümünden sonra bir arkadaşı bir mektup yazdı. O mektupta şöyle yazıyordu: çok sayıda arkadaşı onun yoksul ve antisosyal bir münzevi olduğu şeklindeki sahte gazete resminden hoşlanmıyor. 2 hafta boyunca işsizlik ödeneği almıştı. Seedes'in pek çok sadık arkadaşı vardı. Hepsi fikirlerini ilham verici ve kişiliğini sevimli buldu. Çok az insan bizim sosyal geleneklerimizin Hintli geçmişi hakkında onun kadar çok şey biliyor. Ancak William Seedes'in tek büyük bir amacı vardı. Bu ülkedeki bir bireyin kendi seçtiği yaşam tarzını takip etme hakkı. Bunu kendisi için hiçbir zaman başaramamıştı. Çünkü önce babası onu psikolojik teoriler için bir örnek yaptı. Halk, gazete makaleleri aracılığıyla onun bir dahi, anormal ve düzensiz olduğu konusunda ısrar etti. Seedes, bireylerin veya hükümetlerin herhangi birinin yaşamına, özgürlüğüne ve mutluluk arayışına müdahale ettiğini gördüğünde elinden gelen her şekilde bununla savaştı. Özel yaşamını ihlal ettiği gerekçesiyle ulusal çapta tanınan bir yayına karşı uzun bir hukuk mücadelesini kazandı. Bill Seedes, hayatın normal şeylerinden zevk alan sessiz bir adamdı. Arkadaşları ona saygı duyuyor ve arkadaşlığından keyif alıyorlardı. William Seedes'in zihinsel keskinliğinde azalma olmadı. William Seedes'in hayatı, psikolojinin entelektüel deha hakkında öğrettiklerini canlı bir şekilde tasvir ediyor. Önce doğar, sonra gelişir. Yetenek erken yaşta ortaya çıkıyor. Zihinsel düzensizlik dehanın özelliği değildir. Çok üstün kapasiteye sahip genç bir kişiyle ilgili gerçekçi olmayan tanıtımdan kaçınılmalıdır. Farklı olma duygusuna karşı korunmalıdır. Erken gelişmiş çocuk ne öğrenme susuzluğuyla bastırılacak ne de şevkle dürtülecek. Çocuğun koruyucusunun rehberi olmasına izin verin. Normal bir şekilde gelişmek için genç bir dahi, dost canlısı bir dünyayla sağlıklı, duygusal ve sosyal ilişkiler kurma fırsatlarından yararlanmalıdır. Normal bir şekilde gelişmek için genç bir dahi, dost canlısı bir dünyayla sağlıklı, duygusal ve sosyal ilişkiler kurma fırsatlarından yararlanmalıdır.